Büyülü orman mitolojileri, dünya çapında farklı kültürlerde sıkça yer bulan, doğayla insan arasındaki ilişkiyi anlatan derin ve gizemli öykülerden oluşur. Bu mitolojilerde ormanlar, genellikle büyülü güçlere sahip, insanlardan bağımsız bir yaşam alanı olarak tasvir edilir. Orman, yaşamın kaynağı, korkuların yeri ya da doğanın gizemli yönlerini yansıtan bir mekan olabilir. Her kültür, ormanları ve onun içindeki varlıkları farklı şekillerde yorumlar, ancak ortak bir tema olarak doğayla insan arasındaki ilişki hep ön planda yer alır. Büyülü ormanlar, genellikle insanların ormanın derinliklerine girmeye cesaret edemedikleri, bilinmeyenin ve tehlikenin simgesi olan yerlerdir. Bu ormanlar, doğal ve manevi güçlerin birleştiği, insanın doğayla uyum içinde yaşaması gerektiği bir alan olarak tasvir edilir. Birçok mitolojide ormanlar geçiş yerleri olarak görülür. Ölülerin dünyasına veya diğer paralel evrenlere açılan kapılar olarak kabul edilir. Bu tür ormanlar bazen tanrıların ve doğa ruhlarının evi, bazen de kötü ruhların, hayaletlerin ya da canavarlara ev sahipliği yaptığı korkutucu yerlerdir. Birçok büyülü orman mitolojisi, ormanın bir tür koruyucuya sahip olduğunu anlatır. Bu koruyucular, ormanın ruhları, hayvanları ya da doğa güçleridir. Örneğin, Yunan mitolojisinde ormanlar, doğa tanrıçası Artemis'in kutsal alanlarıdır ve ormanı koruyan bir dizi yaratık ve ruh vardır. Bazı kültürlerde ormanlar, eril ve dişil güçlerin birleşiminden doğar. Bu güçler, ormanın dengesini korur ve ona zarar vermek isteyenlere karşı koruyucu bir işlev görür. Birçok orman mitolojisinde ormanlar, şifa veren bir yer olarak kabul edilir. Ormanların derinliklerinde büyülü bitkiler, şifalı otlar ve iyileştirici güçlere sahip varlıklar barındığına inanılır. Bu, ormanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir şifa kaynağı olduğu inancına dayanır. Kelt mitolojisinde, örneğin ormanlar aynı zamanda zamanın, evrenin ve insanların ruhsal dengesinin yeniden kurulduğu kutsal yerler olarak tasvir edilir. Ormanlar, insanları hem bedensel hem de ruhsal bir iyileşmeye götüren bir tür arınma alanıdır. Birçok mitolojik hikayede kahramanlar ormanın derinliklerine girerek bir tür sınavdan geçerler. Bu sınavlar, bireyin cesaretini, bilgelik arayışını veya moral değerlerini test etme işlevi görür. Ormanda yapılan bu yolculuklar, genellikle kahramanın içsel dönüşümünü, olgunlaşmasını ve kişisel gelişimini temsil eder. Orman, hem korkularla yüzleşilen hem de içsel güçlerin keşfedildiği bir yer olarak karşımıza çıkar. Yunan mitolojisinde Persephone'nin yeraltı dünyasına inişi, ormanın derinliklerine yapılan bir yolculukla benzerlik gösterir. Bu yolculuk, onun olgunlaşma sürecini simgeler. Birçok mitolojide ormanlar, doğa ruhlarının ve hayvanların evi olarak kabul edilir. Bu ruhlar, ormanın korunması ve sağlığı için çalışır, ancak insanları bu doğa düzenine zarar vermekten de alıkoyar. Kuzey Avrupa mitolojilerinde ormanlar, Elves ve diğer doğa ruhlarıyla ilişkilendirilir. Bu varlıklar genellikle ormanın denetimini ellerinde tutar ve ormana zarar verenleri cezalandırır. Ormanda yaşamak, bu doğa ruhlarıyla bir uyum içinde olmayı gerektirir. Birçok kültürde ormanlar kadın figürleriyle ilişkilendirilir. Bu figürler, doğanın koruyucusu, yaşamın kaynağı ve karanlıkla yüzleşen birer arketip olarak karşımıza çıkar. Kelt mitolojisinde, ormanın dişil bir gücü temsil ettiği ve ormanda yaşayan tanrıça figürlerinin bulunduğu inancı yaygındır. Bu tanrıçalar, doğanın döngüsünü, yaşamın ve ölümün birleşmesini simgeler. Aynı zamanda ormanın derinliklerinde saklı olan bilgelik
kadın figürleriyle özdeşleştirilir. Büyülü orman mitolojileri, insanın doğayla kurduğu derin bağları ve bu bağın gizemli, bazen tehlikeli ama her zaman öğretici yönlerini keşfeder. Ormanlar sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine yapılan bir yolculuğun, içsel keşiflerin ve dönüşümlerin sembolüdür. Büyülü ormanlar, insanın doğaya karşı duyduğu saygıyı, korkuyu ve hayranlığı ifade eden birer kültürel simgedir. Bu mitolojiler, doğayla insan arasındaki ilişkinin ne kadar karmaşık ve güçlü olduğunu gösterir ve bizi hem dış dünyamızla hem de içsel dünyamızla yüzleşmeye davet eder.